Keşif Rotası kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda Asya kaplanı Güney Kore'yi inceliyoruz. Videomuza geçmeden önce Keşif Rotası kanalına abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güney Kore, resmi adıyla Kore Cumhuriyeti, Asya'nın kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Ülkenin kuzeyinde Kuzey Kore, batısında Sarı Deniz, doğusunda Doğu Denizi bulunmaktadır. Kore Yarımadası'nda yer alan Güney Kore'nin yüz ölçümü 100.000 km²'dir. Yüz ölçüm bakımından ülkemizin yaklaşık 8'de biri kadardır. Güney Kore'de yönetim şekli. Güney Kore'de başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı halk tarafından 5 yıllık bir süre için seçilmektedir. Cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisi olup yürütmenin başında bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanların atamalarını gerçekleştirmektedir. Atanan başbakanın ve bakanların göreve başlayabilmesi için meclisin onayına ihtiyacı vardır. Güney Kore'de genel seçimler 4 yılda bir yapılmaktadır. Ülkede parlamento seçimleri 2020'de, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2022'de yapılmıştır. Şimdi de Güney Kore'nin tarihini kısaca inceleyelim. Güney Kore'de ilk devlet M.Ö. 2333 yılında Dangun tarafından kurulmuştur. Ülke tarih boyunca farklı hanedanlıklar tarafından yönetilmiş olup Japonya ve Çin'in mücadele alanı olmuştur. Güney Kore, Çin-Japon ve Rus-Japon savaşları sonucunda Japonya'nın egemenliği altına girmiştir. 1910 yılında Japonya tarafından ilhak edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nı Japonya'nın kaybetmesiyle 1945'te işgal dönemi bitmiş ve 1948'de Amerikan destekli Kore Cumhuriyeti kurulmuştur. 38. paralelin kuzeyinde ise Sovyet güdümlü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulmuştur. Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950 tarihinde Güney Kore'yi işgal etmeye kalkması Kore Savaşı'nın patlak vermesine neden olmuştur. Kuzey Kore'yi SSCB ve Çin, Güney Kore'yi ise ABD önderliğinde toplam 16 devlet Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda desteklemiştir. Kore Savaşı 1953'te imzalanan ateşkes ile sona ermiştir. Ateşkes anlaşması halen yürürlükte olup barış anlaşması imzalanmadığı için Kore Savaşı'nın teknik olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi de Güney Kore'nin önemli şehirlerinden bazılarını inceleyelim. İlk olarak Seul ile başlayalım. Güney Kore'nin başkenti olan Seul'ün nüfusu 2020 yılı verilerine göre 9.776.000'dir. Seul şehri, Güney Kore'nin kuzeybatısında yer alan Han Nehri kıyısında ırmağın ağız kısmından 60 km içeride bulunmaktadır. 14. yüzyılın sonlarına doğru başkent olan Seul, 1948'e kadar önemini korumuştur. 1948 yılında ülkenin Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye ayrılmasından sonra da Güney Kore'nin başkenti olmuştur. Seul'de gezilecek yerler. Gyeongbokgung Sarayı, 14. yüzyılın sonlarında inşa edilen saray, 1592 yılına kadar Kraliyet Sarayı olarak kullanılmıştır. Japon işgali sırasında büyük zarar gören saray, 3 asır boyunca atıl durumda kalmıştır. Sarayı eski güzel günlerine döndüren Kral Goyong olmuştur. Gyeongbokgung Sarayı'nda 330 tane bina ve yerel kültüre ait birçok heykel bulunmaktadır. 2. Bakım Hanok Village, 600 yıllık geçmişi barındıran geleneksel Kore köyüdür. Kurulduğu tarihten itibaren aristokratlar ve zengin insanları barındıran bir bölge olan bu köyde Onyeonung Sarayı, Budist Sanat Müzesi ve Hong Sang-soo Nakış Müzesi bulunmaktadır. 3. Kore Ulusal Müzesi, 1945 yılında Yangsan istasyonuna yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta kurulmuş bir tarih ve sanat müzesidir. Yılda yaklaşık 3 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzenin birinci katı, prehistorik dönemden erken modern çağa kadar olan koleksiyonu barındırırken, ikinci katta resim ve güzel yazı yazma sanatına ait eserler bulunmaktadır. Müzenin üçüncü katı ise heykeller ve el sanatlarını bulundurmaktadır. Başkent Seul'de diğer gezilecek yerler arasında Cheoncheongung Sarayı, Myeongdong, Insadong, Enseul Kulesi, Chongqing, Namdaemun, Gangnam, Lotte World, Namsan Park bulunmaktadır. Güney Kore'nin önemli şehirlerinden bir diğeri de Busan'dır. Yaklaşık 3,5 milyon nüfusa sahip Busan şehri, Kore Yarımadası'nın güneydoğu kesiminde tepeler üzerinde kurulmuştur. Ülkedeki Nakdong Nehri, şehrin batı kesiminden denize dökülmektedir. Busan'da gezilecek yerler. Hyundai Beach, ülkenin en ünlü ve popüler plajlarından biridir. Bu plaj, yıl boyu açık olmakla beraber çeşitli festivallere ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin her yıl Ocak ayında Kutup Ayı Kulübü etkinliği düzenlenmektedir. 2. Busan Gamcheon Culture Village, ülkenin en renkli yerlerinden biri olan Gamcheon Kültür Köyü, günümüzde sanat köyü olmuş durumdadır. Bu köyün kuruluşu Kore Savaşı ile başlamaktadır. Savaş başlayınca ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan Taeguk dinine inanan 3000'den fazla insan bu bölgeye yerleşiyor. Taeguk aslında Taoculuğu benimsemiş bir dindir. Bu din Kore şamanizmi olarak da adlandırılmaktadır. Bu bölgeye yerleşen insanlar
köyü kuruyor ve 1000'in üzerinde ev inşa ediyor. Evler yapıldığı dönemde günümüzdeki gibi renkli değildir ve ahşaptır. Gamşiyan, Busan şehrinin yüksek tepelerden birinin yamacına kurulmuştur ve çok güzel manzarası bulunmaktadır. 3. Beomeyasa Tapınağı. Gyeomjong Dağı'nın eteklerinde kurulan Beomeyasa Tapınağı, Güney Kore'nin önemli tapınaklardan birini oluşturmaktadır. 1300 yıl önce Silla Krallığı döneminde inşa edilmiştir. İlk Beomeyasa Tapınağı 16. yüzyılda Japon istilası sırasında yıkılmış olsa da 18. yüzyılda yeniden yapılmıştır. 7 kraliyet kanadı, sayvanlar, 3 kapı ve 11 inziva alanı bulunmaktadır. Salkım ağaçları ve vadi gibi doğal anıtlar da bulunmaktadır. Busan'da Gwangalli plajı, Haidong Yonggongsa Budist Tapınağı, sokak pazarı olan Jagalji Market, Taejandı Doğal Parkı, Gwangan-daegu Köprüsü, Birleşmiş Milletler Anıt Mezarı ve Ejidai Parkı diğer gezilecek yerler arasındadır. Daegu metropol şehri. Daegu Havzası adı verilen geniş vadide bulunmaktadır. Yaklaşık 2,5 milyon nüfusu sahip imalat şehridir. Daegu'da gezilecek yerler: 1. Epsom Park, şehrin güneyinde bulunan vahşi yaşam parkıdır. Bu park 600 metre yüksekliğe kurulmuş olan yaklaşık 1700 metrekare alan kaplamaktadır. Epsom Park'ta 790 metreye tırmanan teleferik, okçuluk, ata binme ve yüzme gibi etkinlikler için tesisler bulunmaktadır. Ayrıca Nakdong Nehri savaş anıtı da burada bulunmaktadır. 2. Dongkwasa Tapınağı, şehrin kuzey sınırına yakın Palganson Dağı'nın güney kesiminde bulunan Jagi tarikatına ait Budist tapınağıdır. Milattan sonra 493'te yapılan tapınağın orijinal adı Yugasa'dır. Tapınak 9. yüzyılda yeniden inşa edilmiş, Dongkwasa adını almıştır. Son olarak günümüzdeki halini 1732'de almıştır. Ayrıca Daegu şehrinde seyir balkonu, 83 Tower, botanik bahçesi Arboretum, şehir parkı Doryu Park, Wolfgang Waterfront Parkı diğer gezilecek yerler arasındadır. Şimdi de Güney Kore'nin dağlarını inceleyelim. Güney Kore genel olarak dağlık bir yapıdan oluşmaktadır. Kore Yarımadası'nın doğu kıyısı boyunca uzanan Taebaek Dağları, Kuzey Kore ile Güney Kore'de bulunmaktadır. Bu dağın toplam uzunluğu 500 kilometreden fazla olup ortalama 1000 metre yükseltiye sahiptir. Taebaek Dağları'nın zirvelerine baktığımızda Siraksın 1710 metre, Kumgangsan 1640 metre, Taebaeksan 1567 metre. Güney Kore'deki bir diğer sıra dağ ise Sobaek Dağları'dır. Ülkenin güneyinde bulunan bu dağ sırası pek de yüksek olmamakla beraber en yüksek yeri 2000 metreyi aşmamaktadır. Gelin şimdi de Güney Kore'nin akarsularını inceleyelim. İlk olarak Nakdong Nehri ile başlayalım. Nakdong Nehri, Güney Kore'de Taebaek Dağları'ndan doğup Busan ve Daegu şehirlerinden geçerek Japon denizine dökülmektedir. Uzunluğu 525 kilometre olan Nakdong Nehri'nin havzası 23.384 kilometre karedir. Bu nehir sulama ve taşımacılık amaçlı kullanılabilmektedir. Güney Kore'deki diğer önemli akarsu Han Nehri'dir. Ülkenin en uzun ikinci akarsuyu olan Han Nehri 514 kilometre uzunluğa 35.770 kilometre karelik havzaya sahiptir. Han Nehri de Nakdong Nehri'nde olduğu gibi sulama ve taşımacılık için kullanılmaktadır. Güney Kore'de iklim ve bitki örtüsü. Güney Kore, Doğu Asya muson kuşağında yer aldığı için yazları sıcak ve yağışlı, kışları soğuk ve kuru geçen muson iklimine sahiptir. Temmuz ayından Ağustos ayına kadar bol yağış alır. Ülkede Kasım ayından Mart ortasına kadar dönemde kış mevsimi koşulları yaşanır. Sıcaklık ortalamalarına baktığımızda yaz mevsiminde 27 santigrat derece, kış mevsiminde -5 santigrat derecedir. Yıllık ortalama yağış miktarı kuzeyden güneye doğru artmaktadır. Seul'de yaklaşık 500 mm olan yağış miktarı güneyde 1400 mm'ye yükselmektedir. Ülkede ilkbaharda siklonlar, yaz ve sonbaharda tayfunlar görülmektedir. Siklon en kısa tabirle alçak basınç alanının çevresinde dönen rüzgarların oluşturduğu fırtınadır. Tayfun ise saatteki hızı 120 kilometreyi aşan çok şiddetli rüzgarlardır. Güney Kore'de uygun iklim şartlarının etkisiyle ormanlar geniş yer kaplamaktadır. Ülke yüz ölçümünün %66'sı. Güney Kore'de nüfus. Asya kaplanlarından biri olan Güney Kore'nin 2021 yılı verilerine göre nüfusu 51.740.000'dir. Ülkede nüfus artış hızı eksiye düşmüştür. 2021 yılı verilerine göre -0,2 artış hızına sahiptir. Güney Kore'de anne başına düşen çocuk sayısı 0,84'tür. 2020 yılı verilerine göre ortalama yaşam süresi 83,43'tür. Ülkedeki yabancı işçi sayısını incelediğimizde 378.000 olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayının %50'sinden fazlası yasal olmayan yollardan
ülkelerden ülkeye girip çalışmaktadır. Güney Kore'deki yabancı işçiler Hindistan, Sri Lanka, Myanmar, Filipinler, Nijerya, Sovyet bloğundan kalan ülkelerden gelmektedir. Güney Kore'de din ve inanış durumunu incelediğimizde %56'sı ateist ve yerel inançlara mensup, %27'si Hristiyan, %15'i Budist, %2'si diğer. Güney Kore'de eğitim. Güney Kore'de 6-12 yaş arası çocuklarda eğitim mecburi ve ücretsizdir. Ülkedeki okur yazar oranı %98,3'tür. Son olarak Güney Kore'de resmi dil Korecedir. Şimdi de Güney Kore'nin ekonomisini inceleyelim. Ülke ekonomisi dünyanın 11. en büyük, satın alma gücü paritesi bakımından 13. büyük ekonomisidir. Asya kıtasında ise 4. büyük ekonomi konumundadır. Güney Kore'nin milli geliri 2021 yılı verilerine göre 2 trilyon 457 milyar dolar iken kişi başına düşen milli gelir 47.500 dolardır. Türk lirası cinsinden değeri 884.925 liradır. Güney Kore'de tam zamanlı olarak işe giden en alt düzeydeki çalışanlar asgari ücret alır. Bu asgari ücret 2022 yılı itibariyle 1.540.000 won'dur. Türk lirası cinsinden karşılığı 25.429 liradır. Güney Kore'de bireysel silahlanma durumu. Güney Kore'de silah yasaları çok ağır cezalar içermektedir. Silah yasalarını çiğneyen kişilere 10.000 dolar ceza ve 10 yıl hapis cezası verilmektedir. Bu katı cezalar ile faili meçhul cinayetlerin de önüne geçilmektedir. Ülkede oyuncak silahlar gerçek silah statüsüne sahiptir. Güney Kore'de bireysel silahlanma ile ilgili katı cezaların olmasında 1982 yılında yaşanan Uaryong katliamının etkisinin de olduğunu söyleyebiliriz. Uaryong katliamına kısaca değinelim. Woo Bum-kan isimli kişi Nisan 1982'de bir gecede 57 kişiyi öldürüp 37 kişiyi yaralamıştır. Sevgilisiyle tartışarak evden çıkan şahıs alkol alarak eve sarhoş dönmüş ve kız arkadaşını darp edip evdeki eşyalara zarar vermiştir. Bu olayların ardından polis merkezine giden Woo silah ve mühimmat toplayarak postaneyi basıp 3 kişiyi öldürmüştür. Postaneden çıkan adam yoldan geçen insanları da vurarak 6 kişinin daha canını almıştır. Gecenin ilerleyen saatlerinde Woo Bum-kan çevredeki yerleşim alanlarını tek tek gezerek evlere girmiş ve içerideki insanların canına kıymıştır. Sabaha karşı saklandığı çiftlik eve kuşatılan Woo Bum-kan rehin aldığı aile ile birlikte kendini de havaya uçurmuştur. Bu katliam sonucunda 57 kişi yaşamını yitirmiş ve 37 kişi ise yaralanmıştır. Gene şimdi de ülkedeki enflasyon oranına bakalım. Kasım 2022 itibariyle yıllık enflasyon oranı %5,7'dir. Türkiye'deki enflasyon oranı Kasım ayı itibariyle %85,51'dir. Yani ülkemizdeki enflasyon Güney Kore'deki enflasyonun 15 katıdır. Şimdi de Güney Kore ile ülkemizdeki bazı akıllı telefon fiyatlarını kıyaslayalım. iPhone 14 Pro 128 GB Güney Kore'de 902,50 dolar, Türkiye'de 40 bin lira. iPhone 14 Pro Max 128 GB Güney Kore'de 1273 dolar, Türkiye'de 44 bin lira. Samsung S22 Ultra 512 GB Güney Kore'de 1294 dolar, Türkiye'de 36 bin lira. Samsung S22 Ultra 256 GB Güney Kore'de 1458 dolar, Türkiye'de 32 bin lira. Xiaomi 11 Ultra Güney Kore'de 986 dolar, Türkiye'de 22 bin lira. Şimdi de Güney Kore'de sağlık hizmetlerini değerlendirelim. Sağlık hizmetleri Sağlık ve Refah Bakanlığı tarafından yürütülmektedir ve tüm hizmetler ücretsizdir. Sağlık sistemi toplumun %97'sini kapsayan zorunlu ulusal sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır. Güney Kore'de yemek kültürü. Kore, Yaşayan hanedanlığından başlayarak 8 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler Hamyong, Pyongyang, Hwanghae, Gyeonggi, Changcheong, Gongma, Gyeongsang ve Yeolla'dır. Ülkede gelişen ulaşım sistemleriyle Avrupa ve Amerika'dan gelen yabancı yemeklerin ortaya çıkması, bölgesel Kore mutfakları arasındaki farkı giderek azaltmaktadır. Güney Kore yöresel mutfağında kuşaktan kuşağa aktarılan yemeklerde günümüzde bulunmaktadır. Güney Kore yemeklerinden bazıları: Bosam kimchi, mayalanmış kırmızı biber ve çeşitli sebzelerden yapılan geleneksel bir Kore yemeğidir. Bu yemek Çin lahanası, turp, sarımsak, taze soğan, mürekkep balığı, istiridye gibi ürünler kullanılarak da hazırlanabilmektedir. Piyonsu, yaz aylarında servis edilen soya sosu ve sirkeye batırılmış kare şeklindeki köftedir. Sinseolla, sığır eti, domuz eti, tavuk, sülün, balık gibi çeşitli malzemeler kullanılarak hazırlanabilen kraliyet güvecidir. Chuanteng, çamur balığı, biber salçası, soya fasulyesi ezmesi ve zencefil karıştırılarak hazırlanan bir çorbadır. Güney Kore'de diğer yemekler: Seololtong, Jeitsuk, Jojejeot, Jeogil, Hyo Kim Jejuk, Galbijim, Kalguksu, Yuko, Jeonju Bibimbap, Tryop Puga. Güney Kore videomuzun 1. bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Güney Kore videomuzun 2. bölümünü izlemeyi ve Keşif Rotası kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.